Bence bir şef önce kendi toprağını ve kültürünü tanımalı. Şef izliyorduk, orada çırak olduk bir anda. Evet, yola çıktım ve gelenekten geleceğe aktarılacak hikayelere tanık olup çok değerli insanlarla tanışıyorum. Al abi. Ben kestim. Ne olacak Ben ondan? O beni kesmez. Amacım onlardan öğrendiklerim ve topladığım malzemelerle bu eşsiz insanlara bir yemek hazırlamak. Cacığı normal salatalıkla, sarımsakla değil, acaba turşusuyla yapabilir miyim ve güzel olur mu? Turşudan cacık olmaz. Allah Ben aşkına nereden Mehmet bulacağım abi? abi? Allah aşkına de bak, sen çıkar defteri. Ne yapacağım ben sana söyleyeceğim. Ben Kemal Demirasal. Şimdi bu büyük keşif için İzmir'deyim. Şehirde doğalı aramak çok göreceli bir şey. Ne kadar bulunabilir, ne kadar bulunamaz ben de bilmiyorum. Açıkçası bugünle ilgili içimde az biraz tedirginlik var. Çünkü şehirde doğalı aramak gibi bir görev edindik kendimize. İçimi rahatlatan unsurlardan biri de Ahmet Güzel Yağdöken'in bizimle beraber olacak olması. Beraber gezeceğiz. Ama güne erken başlamamız lazım. Çünkü gidilecek, görülecek çok fazla yer var. İnerim ben tabii, hemen bir boyoza sarıldık. Özlemişiz. Çıtır çıtır bir boyoz. Boyozlar şansımızda çıtır çıtır sıcacık. Daha yeni çıkmış. Çeşme'de boyoz var ama boyozun iyisi sıcağı, iyi pişmişi tabii ki de İzmir'de. Çeşme'de yediğimiz boyoz İzmir'deki boyoza benzemez. Ama karnımı da boyozla doyurmak istemedim. Çünkü İzmir'e gelmişken güne gevrekle başlamak da lazım. Hal böyle olunca gerçek bir üstadın yanına uğrayayım dedim. Muhtemelen gevrek onunla çağ atlamış. Onun gibi yapanını da hala bilmiyorum yani. Yediğin zaman zaten bambaşka bir şey olduğunu görüyorsun. Düşünsene, her sabah aynı saatte kalkacaksın. Aynı hamuru yoğuracaksın. Aynı fırında aynı gevreği yapacaksın. Bir de buna bütün ömrünü adayacaksın. Hayat bu kadar hızlı akarken hangimizin böyle bir şeye sabrı var ki? 62 başında geldim buraya. O zamandan beri buradayım. Maşallah. Her gün buradasınız. Ben Ayvalık'tan geldim 1950'de İzmir'e. Adam 50'li yıllarda Ayvalık'tan İzmir'e geliyor. 60'lı yıllarda Alsancak'taki esas yerine geliyor ve mahalleyi kendi şekillendirmiş adam. 50 senedir orada olduğu için. Bu simidi götürsem illa ki sıcak mı yenmesi lazım? Kapatmayacağım üstünü. Kapalı yere durmaz. Neden? Ne oluyor? Her şey yumuşama yapar. Bunun çıtır çıtır kalması lazım böyle. Yumuşama yapar. Bu adam hala her gün işinin başında. Evi zaten hemen ocağının yanında, fırınının yanında. Bir dakika ayrılmıyor. 3 tane oğlu var. 3 oğlu işinin başında. Müthiş bir hikaye. Yani adam sadece gevreğe değer katmamış, bulunduğu mahalleye de değer katmış. İnsanlar sırf bu gevreği yemek için Zeynel amcanın ayağına geliyorlar. Ahmet abi, yukarıda mısın? Oo Kemal. Geldim abi. Koş 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 koş. Gevrekçi Zeynel amcadan çıktık. Ardından Kemeraltı'na gideceğiz. Ahmet abi dükkandan alayım dedim. Gel, yardıma ihtiyacım var. Ne haber Tam abi? zamanda iyi. Sen nasılsın? İyi valla. Vallahi elin temiz mi? Temiz Hadi temiz. Ne abicim, oluyor o abi? zaman. Ne yapıyorum? Hadi abi, ne yaparsan yap. Ne yapayım abi? Ahmet Güzel Yağdöken. Puanlarla devam edelim. Soyadından da anlaşılacağı üzere kendisi çok iştah açıcı bir karakter. Özellikle İzmir'de ne yenir ne içilir, malzemenin iyisi doğalı nerede bulunur, kendisi bu iş için en doğru adres. Bu yüzden vakit kaybetmeden hemen Ahmet abinin yanına gittim. Fakat Ahmet abinin yapacak işleri varmış. Biz de geçtik tezgahın başına hal böyle olunca. Aldık bıçağı elimize. Müthiş. Bunları gördün mü? Gördüm. Bu coğrafyada yemek pişirmekten gurur duyabilirsin. Şunlara baksana. Müthiş. Güzelliklerine bak. Atıyor muyum abi bunları? Kemal geldi, Allah'tan işime de yaradı. Biraz soğan, sarımsak falan bir şey. Yemek yaparken bana büyük faydası oldu. Ahmet abi, şimdi sen de telefonda konuştuk da bana zaman ayıracaksın bugün, değil mi? İnşallah. Ya birkaç malzemeye ihtiyacım var. Kemer altında bulmam gereken. Urla'da bir yemek yapacağım. Bağda. Bir
Bir de gitmişken şöyle güzel birkaç lezzet noktası göstersen bana. Kolay. Ne bileyim söğüş özledik. Kolay. İşte bu Urla'da yapacağı bir yemekle ilgili malzemeler lazım falan abi dedi. İşte ne yapalım? Dedim yaparız, malzeme kolay. Çok iyi yaptın geldin ya. Abi her zaman. Sana yemin ederim Çıraklar var ya, nerede? Ya Bugün? çırak bugün var, yarın yok. O hasta. Günün çırağı sensin. Sürpriz. Melek gibi indim be. Şimdi orada bir şeyimiz var. Bezelyemiz de var. Burada firik bulgurumuz var, nohutumuz var, fasulyemiz var. Elin neye giderse. Ruhun neye müsait, ne yapmak istiyorsun? Koy olsun. Sonra da işte bir şeyleri yetiştirdik öğlene. Sonrasında da çıktık, ille tur yapalım. Kemeraltı. Saat Kulesi'nin önünden direkt daldık Anafartalar Caddesi'ne. Urla'da Bağ'da yapacağım bir yemek için Şöyle bir amaç edindim aslında. İzmir'den toplayacağım doğal malzemelerle yine bu kadar doğanın içinde bir yemek yapmam mümkün mü? Bunun arayışı içinde Kemeraltı'na indik. Nedir? İyi malzeme, güzel malzeme, doğal malzemeyi bulmamız mümkün mü? Yanımda evet Ahmet Güzel Yağdakön gibi bir adam olunca doğru noktaları bulmak kolay oluyor. Tabii Kemeraltı dediğinde o kadar kolay değil yani. Bir sürü gidilecek, görülecek, yapılacak, yenecek, içilecek, gezilecek, görülecek çok yer var. Hatırlıyorum burayı, bu turşucuya gelmek üzereyiz değil mi? Senin bahsettiğin tamam. Burası meşhur turşucu. Çocukluktan hatırlıyorum ben buraya. Gidelim. Yılların turşucusu. Merhaba. Merhaba, burada. hoş geldin. Ben de buradayım. Şöyle yapayım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Neler vardı abi burada başka? Meyveler var, aklına ne geliyorsa. Yumurta turşusu bile yapıyoruz. Turşucuda her çeşit turşu var. Nelerin turşusunu yapıyorum diyor. Her şeyin turşusunu yapıyorum dedi adam. Yani şeftalisinden tut kirazına. Neydi ya filmin adı? Söyle. Adile Turşu. Naşit'le. Münir Özkul filmi. Münir Özkul'dan. Neydi tartışma? Turşu sirkeyle mi yapılır, limonla mı yapılır? Aynen. Neyle yapılır abi? Mesele o. Sence? Genelde sirkeyle yapılıyor. Ama limon da koyuyoruz. Bir şeyin önce aslını muhafaza etmek ve onu doğal haliyle temsil edildiğini bir görmek lazım. Ondan sonra üzerinde oynarız diye latife yapıyordum ama bugün orada güzel bir işi çıktı. Şunu yapayım ben. Süzme yoğurdun içine ben bu cacık suyun cacık gibi içine hayır cacığın içine abi şey yapayım. Turşu suyunu hafif böyle basayım. Hafif böyle rayasını da alsın onun. İlginç olabilir. Güzel olur. Turşusunu da turşudan yapılır. Tamam abi. Kaçıyordu. Süper. Babacığım şundan da bir tane at. Giren basket. Vallahi giriyor daha. Şey yapalım ya her şey turşudan olsun. Sarımsağını da sarımsak turşusu. Olur. Benim kulağıma da hoş geldi. Hatta acılısı şeyi falan derken. Bir şey bir anda geldi, ona da itiraz edemedim. Fena değildi yani. Sağ olasın abi. Bunu ayrı koyuyorum. Ahmet abicim hesaplar sen de yap. Kolay ya. Afiyet olsun. Bakalım göreceğiz. Bana göre turşuyla güzel bir cacık olur. Bu arada turşudan cacık olmaz. Kemeraltı Çarşısı'na girer girmez başladı Ahmet abi anlatmaya. Sanki turistmişim gibi. Abi çok kalabalık. Bir saniye geleceğim de. Bir yandan da kalabalığı görsem tıklım tıklım. Ahmet abiden tek bir isteğim var. Beni lezzetli doğal olan malzemeye bir an önce ulaştırması. Çünkü günün sonunda hayal ettiğim sofrada doğal olmayan tek bir malzeme istemiyorum. Havra Sokağı. İşte Burası değil mi? Bu Tabii, cadde. bu cadde sonuna kadar Havra Sokağı olarak geçiyor. Neden öyle? Bunun etrafında 7-8-9 tane hatta havra var. Hatta bunun da arkasında bir hamam okulu var. Genellikle havralar burada şey yapmış toplam. Ondan Havra Sokağı deniyor. Ama buraya girdiğinde de bulamayacağın şey yok. Her şeyi bulabilirsin. Bak, özellikle bu peynirci Bu bahsettiğin eski, peynir. evet çok eski peynircilerden. Gel buraya da ben. Tamam abi. Buyur. İzmir tulumu.
Selamünaleyküm, hayırlı işler. Hoş geldiniz. Osman Bey. Osman ben. Merhaba. Hoş geldiniz. Kemal, Merhaba Kemal nasılsınız? Bey. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biraz peynir alayım istiyorum. Biraz yoğurt alayım istiyorum. İzmir olmazsa tulumu alayım. olmaz Lor zaten. mu? İzmir tulumundan al, lor da al. Tamam. Lorun tam zamanı, mevsim loru şimdi. Onun içinde Tabii. koyu Ustacığım, üstü de tadabiliyor vardır. muyuz? Tabii. Özel süzme yoğurt bizim. Yani Şimdi eski tabirle kese kese yoğurdu. yoğurdu. Kese yoğurdu. Şu sırada koyun ve inek sütünden, yani koyun yoğurdu ile Müthiş. inek yoğurdu karışık. Müthiş. Lezzet Her süper. zaman denk gelmiyor böyle. Ben özellikle tatlı lorun tadına bakmak istiyorum. Bu da tatlı lorumuz. Al abi. Ben Var, ben yok oğlum, kestim. ne olacak Ben onunla? kestim. O beni kesmez. Bu da tatlı lorumuz. Gittikçe güzelleşir bu da. Güzel bir lor peyniriyle tulumun yanında ekstradan bir de süzme yoğurt aldım. Urla'dan almayı düşünüyordum ama adamın gerçekten süzme yoğurdu güzeldi. Bir de kırma bir zeytin aldım. İzmir'in simgesel lezzetleri var. Benim daha önce de yazdığım işte kumru gibi, gevrek gibi, boyoz gibi, söğüş gibi. Ya söğüş tezgahını görüp de ağzı sulanmayacak birini ben tanımıyorum. İçinde ne olduğunu söyleme. İddia ediyorum herkes zaten yer. Yeni başlayanlar için de şöyle özetleyeyim. Dil, beyin, yanak, kelleyi döke döke saça saça yemenin adı. Söğüş. Muammer vardı bizim, benim meşhur bir söğüşçüm. Ona hep ayrıt derim ben. Küçücük bir mekanda hala kendini bozmadan, hani böyle bir sürü televizyonlara falan çıksa da hala bozulmayan naif bir söğüşçüm var. Söğüş İzmir'e dair de bir şey diye geçiyor ama buradaki söğüşçülerin çoğu ilginçtir Niğdeli. Muammer de Niğdeli. Müthiş bir söğüş yapmış hakikaten, yani kokmuyor. Elinin lezzeti gerçekten söğüşe geçmiş adamın. Taşa taşa, döke döke, ısıra ısıra, üstümüze döke döke falan bir şey yedik. Söğüş yedik. Söğüş yedik, ağzımızın tadı yerine geldi. Bu arada tüm şefler bilir. İki lezzet birbirine çok fazla karıştırılmaz. Hal böyle olunca zaten kemer altındayız. Bir dibek kahvesinin keyfini çıkarmak lazım. Ama öncesinde kahvenin nasıl öğütüldüğünü görmek için kahveci Bekir Usta'ya gittik. Bu arada bilmeyenler için dibek kahvesi bir pişirme yöntemi değil, bir öğütme yöntemi. Normal kahveye göre de birazcık daha kalın taneli olur. Bir dibek kahvesini gördük orada, hani o geleneğin devamını. Niye dibek kahvesi diye. Yani daha önce dibek kahvesi içmiştim ama bu kadar yerinde öğütülürken taze taze görmemiştim. Oradan hem hediyelik aldık dibek kahvesi. Dediğim gibi hemen yan tarafta da birer kahve içtik. 2 tane sade kahve dibek. Yemek yapmak ya da bir şey yapmak ruh meselesi. Aynı malzemeyi verdiğimizde herkesin eline farklı şeyler çıkabiliyor. Yani tabii burada bir sürü nüans var. Yani orada gramajı ayarlayabiliyorsun ama bir şeyin zamanlamasını artık o beyinsel alışkanlıkla ya da beceriyle yapabiliyorsun. Ciddi bir birikime ihtiyaç var. O da zamanla oluşuyor. Yani benim annem de gençler gelip ona nasıl yemek pişireceğim diye sorduklarında sabırla çocuğum derdi. Bugün gördüğüm şey şu ki, yani gevrek kadar basit malzemelerden oluşan bir şeyi bu kadar farklılaştırmak işte ancak bir ömrü buna adayarak yapılabilecek bir şey. Ahmet abi güzel anlatıyor da anlattıkça da anlatıyor. Bir yandan gidilecek bir sürü yer var, vaktimiz daralıyor. Akşama nasıl yetişecek bu işler ben de merak ediyorum. Güzel tur oluyor valla. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi ben yemek yapmaya gidiyorum. Dükkana gidiyorum. Dükkana gitmek zorundayım. Yemekleri bitirmek zorundayım. Servise çıkmak zorundayım. 2 Abi saat, ama 3 böyle saat. konuşmadık ya. Ahmet abinin işi varmış öğlen. Bütün gün hayır dedim bana adama. O tabii öyle anlamamış. Bir güne sıkışacak bir şey değil. Çünkü ben kemeraltı birikimimi şaka değil 40 yılda falan yaptım.
Dükkana gitmek zorundayım. Kimse nasıl yok. yapacağım ben? Kimse yok yaparsın. Ya sen Allah Ben aşkına nereden İzmir'de bulacağım mi kaldın? abi? Allah aşkına sen bak. Ama 5 sene olmuş abi sana ne gelmeyeli ben lazım? buraya, bak. Sen çıkar defteri. Ne yapacaksın ben sana söyleyeceğim. Hiç problem. Bir şey oldu sen ara beni. Abi bıçakçıya Ulaştırın. gideceğim Bak dedim. bıçakçı. Bak dön arkana. Şöyle. Havra sokağın sonu. Tamam. Geç karşıya hiçbir yere şey yapmadan anafartalara çıkıyorsun yani Tamam. kemer altına. Geç karşıya cami. Tamam. Onun altında değirmen var zaten. Tamam. Şeyin caminin altında. Değirmenden istediğin ne baharat varsa hepsini al. Tamam. İstediğin her şey var orada. Değirmene sırtını dön. Doğru devam et. O yol Değirmene güzel. sırtımı döneceğim. Döndün. Önünde bir şadırvan var göreceksin. Tamam. Ondan sonra doğru yürüdüğünde bıçakçı da orada. Tamam, Tamam mı? abi. Görüşürüz hadi. Şey olmasa birine bırakabilsem Tamam. yemekleri hepsini kendimiz çıkarmak Ararım zorundayım. o zaman, yapacak Tamam. bir şey yok. Tamam. Hadi kolay gelsin. Eyvallah. Adam bıraktı gitti ya. Neyse bulacağız artık bir şey. Kemal tabii ısrarla şey yaptı, korktu herhalde kaybolacağım diye biraz da. Ama benim de işim vardı. Hani burada yetiştirmem gereken bir yemeklerim vardı. Yani o anda terk etmek zorundaydım ama aslında iyi de oldu. Onun da artık bu anlamda tek başına zaman zaman kalması gerekiyor. Bir şef olarak mutfakta ne kadar zaman geçirdiysem bir denizci olarak da doğada çok zaman geçirmiş birisiyim. Bu yüzden yön duygum iyidir. Kısacası Ahmet abi olmasa da gideceğimiz yolu buluruz evelallah. Baharatçı bu arada dönüş yolunda sanırım. Bu yüzden şansımı bıçakçıdan yana kullanacağım. Bugün güne başlarken de söylediğim gibi amacımız şehri doğallığı aramak. Bir yandan vakit de geçiyor. Ama konu bıçak olunca benim için orada akan sular durur. Buna her zaman vaktim var. Çünkü iyi malzemeli iyi hazırlık arasındaki en önemli en ince detay bana sorarsan bıçak. Tabi kullanmasını bilene. Tabi şefler olarak bizde bıçak hobimiz, bir şekilde çok sevdiğimiz şeyler. Baktım orada dövüyor. Abi dedim bir tane bıçak alabilir miyiz? Yok dedi, yani öyle kolay değil, bir aydan önceye veremem. Dedim hazırda var mı? Zarla zorla neyse yani hakikaten sağ olsun hazırladığı çok güzel bir bıçağı hediye etti bize. Elinize dikkat edin. Bu adam müthiş bir bıçak ya gerçekten. Ceviz saplı. 440K. Bunun bir keskinliğini test edelim edin. istersen. Japon bıçakları gibi ya. Onlar kadar keskin. Yemekleri bu akşam bununla yapacağım diye söyledi. Sağ olasın. Teşekkürler. Ustacığım. Sağ olun. Kemal parmağını kesmezse güzel bir yemek yapar inşallah. Tabi her yer Ahmet abi bilecek değil. Bizim de bildiğimiz bazı yerler var. Sonuçta Kuyun Pide benim eskiden beri gittiğim bir yer. Mustafa abi ne haber? Merhaba abi, hoş geldiniz. Nasıl? İyiyiz abi. Nasıl gidiyor? İyiler abi, buyurun. Ahmet abi bizi bıraktı yarı yolda. Bıraktı Pınaraltı bizi. Çarşı'na Evet, beraber gideceğiz dedik. evet. Şimdi hem bir pideyi yiyeyim sen de. Tamam, buyurun. Bir de şu baharatçı vardı, kim diye adı söyleyeceğim. Ahmet abinin söylediği. Değirmen. Değirmen. Hemen sola dönüyoruz. Değirmen orada. Abi dedim bir pide alabilir miyim? Dedim madem o kadar işi biliyorsun gir dedi, yap pideyi. Şimdi abi ne yapıyorum? Şöyle yapıyorsun, şöyle atıyorsun. Abi döndürüyoruz da baksana. Bir tane daha versene abi. Ama bak bu yamuk yumuk şu an. Nasıl olacak? Baksana toparlayamıyoruz. Bir saniye. İyice kötü oldu ya. Abi döndürüyoruz da baksana. Bir tane aç olmuyor, iki tane aç olmuyor. Yamuk yumuk bir şey oluyor. Mümkün değil ya. Şef izliyorduk, orada çırak olduk bir anda. Adamların başında. Verdik fırına pideyi neyse bir şekilde. Böyle Napolitan pizzayla pide arası bir şey oldu hamur. Yanlar kabarmış. Evet abi şöyle dörtlü, beşli. Evet, evet, evet. Buyurun. Olmamışsa söyle ama gerçekten. Sen de tat abi, doğrusu söyle. Harika. İşimiz hazır yani. Çalışabilirim Harika. artık bundan. Tabii. Ustacığım. Çok güzel.
Dur gel ben sana tattırayım ya gel. Baharatçı şimdi ne tarafta demiştik? Düz gidiyoruz, sola dönüyoruz. Buradan değirmen. Cami Aynen, altı. değirmen. Caminin altı. Görüşürüz. Mustafa abi. Görüşürüz. Gitmem lazım. Daha bir sürü malzeme toplayacağım. Tamam. Sağ olasın. İyi günler. Ustacığım sağ olasın. Güle güle. Teşekkürler. İyi günler. Güle güle. Lezzetli bir yemek için hiç görünmese de aslında o yemeğe esas neşeyi, esas lezzeti katan şey, kısacası gizli kahramanı bir yemeğin baharattır. Baharatçıya da gitmemin sebebi oğlak yapacağım. İşte tam sezonunda böyle sumaktır vesairedir. Birkaç tane tarçın. Bir de toz olarak kullanma dedi Ahmet abi bana. Oğlağı yaparken fikrini sorduk. Bunları böyle taneli al ki güzel rayası geçsin. Bir de rengini bozar dedi oğlan. İşte tarçındır, kişniştir, biraz sumaktır malzemeleri topladık. Ondan sonra yavaş yavaş Kemeraltı'ndan Urla'ya doğru yola çıktım. Urla'da hazırlayacağım yemek günün sonunda tamamıyla doğalın sofrası olmalı. Ahmet abinin gidişi enteresan bir şekilde iyi oldu. Başta kızdım, içten içe sinirlendim. Böyle anlaşmadık çünkü. Ama sonradan kendi kendime dolaşıp keşfetmeye başlayınca o da büyük bir rahatlık oldu. Bir yandan akşam yapacağım yemekle ilgili yeni fikirlere de yol açtı. Bazı malzemeler ne saklamaya gelir ne beklemeye. Şu an yeşilliğin ve oğlağın tam zamanı. İşte şimdi İzmir'de olmanın güzelliğini yaşamanın tam vakti geldi. Yemeği şehre 20 dakika uzaklıkta, doğanın tam kalbinde yemyeşil bir bağda hazırlayacağım. Urla'da. Bence en iyi sen servis yaparsın Kemal Hanım. Okey. Başlayalım. Başkası ya. Salatayı Tamam mı? çok merak ediyorum ben bu salatanın içine. Uzatsana. Atıyoruz. Böyle değerlendirilebilir Aynen. bir şey. Orada karşıdan gördüğüm halde o közledim o pişmez. Pişmez. Kendi görüşüme karşıda. Pişti. Pişmiş Ama mi? çok şahane olmuş. Afiyet olsun. Hiç böyle bir şey yemedim ben. Eskiden çatal mı varmış? Herkes Aynen. elle Evet. ekiyormuş. Evet ve daha lezzetli oluyormuş. bence. Aslında sofrayı güzelleştiren sebepler herkes için farklı olabilir. Kimisi daha görsel unsurların peşindedir, kimisi lezzetin peşindedir. Benim içinse önemli olan doğallığın ve samimiyetin sofrada öne çıkması. Misafirlerimle bu doğallığı ve samimiyeti paylaşabiliyor olmak. Bugün de aslında tam olarak böyle bir gün oldu. Tekrar şunu anladım ki bir gevrek için aynı tezgahta 50 yılı devirmek, bir bıçak için aylarca aynı demiri ateşte dövmek, kısacası bir geleneği sürdürmek, çıraklıktan ustalığa giden yol demek. Bir coğrafyanın ruhunu sofraya taşımak içinse doğru malzeme için doğru yerde doğru zamanda olmak gerek. Bir asma yaprağının dikenlenmeden önceki son haline şahit olmak, onu dalında tatmak ve bir alt jenerasyonla paylaşmak gerek.
Eşimle beraber bağa girdik. Beraber sarmaşık yaprağı topladık yemek için. O da ilk defa sarmaşık yaprağıyla tanışmış oldu. Aslında ailemden benim gördüğüm şey doğanın içinde olmak ve bunu oğluma aktarabiliyor olmak paha biçilmez bir şey. Umarım bunun gibi çok daha fazla zamanlar yaşayacağız. Kısacası mutfaktaki öyle bir ustalıktansa hayattaki böyle bir çıraklığı tercih ederim.